8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi program konuğumuz uzman estetisyen ve eczacı Yağmur Şahin bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhabalar. Yağmur hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyiz. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sizi gördüm daha iyi oldum. Teşekkürler. Şimdi konumuz ciltler. Yani cilt, hatta cilt çeşitlerinden konuşacağız birazcık sizinle. Çok fazla cilt çeşidi var. Yani hepimizin ayrı ayrı cilt tipi var. İşte hassas cilt olsun, kuru, yağlı, karma, olgun cilt, bir sürü cilt çeşitleri var. Kendi cildimizin de biz ne olduğunu da bilemiyoruz. Yani uzmanlar tarafından bunun analiz edilmesi gerekiyor. Ama biz özellikle bugün hassas cilt üzerinden duralım istiyoruz. Hassas cilt nedir? Bize birazcık bahseder misiniz? Tabii aslında çok farkında olmasak da yapılan araştırmalara göre dünya popülasyonunun yarısından fazlası hassas cilde sahip. Yani şimdi bir insan hem hassas ciltli hem yağlı cilt olabilir ya da hem hassas hem kuru ciltli olabilir. Hani kuru ya da yağlı olması hassas olup olmayacağı anlamına gelmiyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bir de hani bazen insanlar şey yapıyor. Mesela yüzü kızarıyor, bir şey tetikliyor. Mesela bir stres faktörü atıyorum ya da yediği bir şey ya da soğuk hava. Ama herhangi bir dermatoloğa ya da bir eczacıya, bir sağlık profesyoneline gitmeye gerek görmüyor. Oysa ki cildi hassas olduğu için ekstra bir bakıma ihtiyacı var. Bunu fark etmiyor. Kendi cildine uygun olmayan ürünleri kullanmaya devam ediyor ve daha kötü bir hale geliyor. O yüzden aslında hassas cildi sormanız çok iyi oldu. Hassas cilt genel olarak şöyle söyleyebiliriz. Eğer ciltte bir kızarıklık, bir kaşıntı dönem dönem bir yanma hissi varsa, böyle bir karıncalanma, rahatsızlık verici ama bir şeyin tetiklediği, sürekli kronik değil. Buna biz hassas cilt diyoruz kısacası. Yani genelde ya genetiksel bir faktör sebep oluyor buna. Hani zaten o kişinin genetiğinde hassas ciltli olması mevcut oluyor. Ya da herhangi bir çevresel faktör ya da beslenme tarzıyla alakalı faktörlerle tetiklenerek ortaya çıkıyor dönemsel. Hatta böyle şey bile, giydiğimiz kıyafet mesela bazen çok boğazlı bir şey giyeriz ya da Alerji taktığımız yapar takı gibi. alerji yapıyor. Bu cilt, eğer hassasiyet varsa bu şeyler böyle alerji yapabilir, kızarıklık yapabilir. Biz buna genel olarak hassas cilt diyoruz. Hani dikkatli olmak lazım hassas ciltlerde. Peki izleyicilerimiz şimdi dikkatle izliyorlar. Kendilerinin ciltlerinin hassas olup olmadığını nasıl anlarlar? En iyi biz bunu soğuk havalarda anlarız. Kış mevsiminde, kuru ve soğuk havalarda. Eğer dışarı çıktığınızda kuru ve soğuksa hava, cildimizde bir kızarıklık varsa, yani illa yanma hissi olmasına gerek yok. Yanma hissi ve karıncalanma hissi bir tık daha üst seviye. Kızarıklık oluyorsa ya da bir şey yediğinde az önce de bahsettiğim gibi bir karıncalanma hissi, kızarıklık meydana geliyorsa ya da sürdüğü bir ürün, mesela normalde cildi hassas olmayan birinin kullandığı bir kozmetik ürün hiçbir hassasiyet yaratmıyorsa ama o kişi onu kullandığında bir hassasiyet oluyorsa, ters giden bir şeyler oluyorsa o kişinin cildi hassas demektir. Hani o yüzden ekstra dikkat etmesi gerekiyor bu kişinin kullandığı kozmetik ürünlerde bile, makyaj malzemelerinde, cilt bakım ürünlerinde hassas cilde uygun ürünler kullanması gerekiyor. Yani kızarıklık oluyor. Çok özür Genel dilerim. olarak kızarıklık oluyor. Kızarıklık, Kaşıntı, kaşıntı oluyor. karıncalanma hissi, böyle bir rahatsızlık yani. Aslında olağanın dışında böyle yüzümüz bir reaksiyon veriyor. Aynen değil mi? Yani öyle. bir reaksiyon varsa, bizi rahatsız eden böyle bir şey varsa mutlaka onun için bir çözüm arayışına geçmemiz gerekiyor. Çözüm arayışı demişken de hassas cilt bakımı için ipuçları varmış. Öyle minik bize şunları yaparsanız daha iyi olur dediğiniz ipuçlarından bahseder misiniz? Tabii bir kere kesinlikle çok sıcak ya da çok soğuk suyla cildi yıkamamak lazım. Hani bu arada hassas cilt dediğim sadece yüzde de sınırlı değil. Yine hassas cilde sahip olan bireylerin omuzunda, kolunda, vücudunun farklı yerlerinde de böyle kızarıklıklar olabiliyor. Hani o yüzden tüm vücuda dikkat almak lazım. Mesela duşa girerken çok sıcak suda duşa girmemesi lazım o kişinin. Ya da çok sert havlularla yüzünü, vücudunu kurulamaması lazım diyebilirim. Kumaş olarak da pamuklu kumaşlı kıyafetler tercih etmesi gerek. Ve en önemlisi de güneş kremini asla ihmal etmemesi gerek. Çünkü güneş gerçekten çok büyük bir tetikleyici faktör hassas cildin reaksiyon göstermesinde. Yaz kış demeden, kış mevsimi ben güneş kremi kullanmayayım diye bir şey yok. Kış mevsiminde bile çünkü güneşin zararlı ışınları bizim cildimizi negatif etkileyebiliyor. Yaz kış demeden güneş kremlerini mutlaka sürmeleri gerekiyor ve ciltlerini hassas cilde uygun bir nemlendiriciyle nemlendirmeleri gerekiyor. Ve şu da çok önemli bir şey, kesinlikle yağlı karışımları hassas ciltliler yüzlerine uygulamamalılar. Temizleme ürünü olarak jelli ürünleri kullanmamalılar. Alkol içeren ürünleri kullanmamalılar.
Mesela cilt temizlemek için temizleme köpüğü kullanabilirler. Cilde zarar vermeyen sörfaktanların, daha doğrusu cilde zarar vermeyen temizleyici ürünlerin, ham maddelerin bulunduğu daha yumuşak temizleyici köpükler kullanabilirler. Genel olarak böyle söyleyebilirim ve beslenmeyi de tekrardan hatırlatmak istiyorum. Beslenmeye de ekstra dikkat etmeleri gerekiyor. Omega 3 içeren yiyecekler tüketmeleri gerekiyor. Fast food'dan uzak durmaları gerekiyor. Çünkü gerçekten beslenmede hiç düşünmeyeceğimiz kadar hassas cilt reaksiyonlara çok önemli bir faktör. Hani genelde sadece öyle dıştan tedavi etmeye çalışırız cildimizi. Beslenmemize dikkat etmeyiz ama inanın hem beslenme hem de doğru cilt tipine uygun doğru kozmetik ürünlerin tedavisinin birleşmesinden daha bütünsel bir yaklaşımla biz bu hassas cildi çok kolay bir şekilde tedavi edebiliriz diyebilirim. Şimdi beslenme dediniz, fast food dediniz. Başka neler var? Ya aslında şöyle hassas cilt reaksiyonlarının olmasının en temel nedeni bizim bağırsaklarımızda bulunan mikrobiyotanın dengesinin bozulmasıdır. Yani bizim bağırsaklarımızdaki yararlı mikroorganizmalar zamanla bu çevresel faktörlerle sigara olsun, yanlış beslenme olsun, stres olsun bağırsaklarımızda bulunması gereken yararlı mikroorganizmaların sayısı azalıyor. Bunlara probiyotik deniyor. Bunlar azaldığında bizim bu cildimize de yansıyor ister istemez. Hem hassas cilt problemleri oluyor, işte egzama gibi otoimmün rahatsızlıklar da meydana çıkıyor. Bunların rahatlayabilmesi için bu semptomların ve tedavi olabilmesi için mutlaka dışarıdan probiyotik almak lazım. Bunu söylemem gerekiyor en basitinden. Eczanelerdeki bu probiyotik kapsüllerden, probiyotik saşelerden mutlaka alması gerekiyor bireylerin. Ya da onu yapamıyorsa bile probiyotik içeren fermente ürünleri mutlaka tüketmesi gerekiyor. Az önce de söyledim, omega 3 yağı içeren besinler, güzel güzel balıklar tüketsinler, ceviz tüketsinler, fast food'dan uzak dursunlar. Çünkü fast food ve şekerli yiyecekler bizim bağırsağımıza da zarar veriyor. Bu yine aslında ne kadar probiyotik alsak bile dışarıdan bu zararlı fast food ve şekerli yiyecekler tükettiğimizde tekrardan bağırsağımız zarara uğruyor ve hem tüm vücudumuza hem de cildimize mutlaka zarar veriyor. O yüzden özellikle hassas ciltlerin, aslında sağlıklı ciltlerin de hassas ciltlerin de mutlaka probiyotik tüketmesi lazım ve dengeli beslenmesi lazım diyebilirim. Yani aslında insan vücudu, cildi, organları kendi kendini yenileyebilen bir sisteme sahip değil mi hocam? Yani aslında bizim dışarıdan bir şeylere de çok ihtiyacımız yok ama bu yaşam tarzımız, yediğimiz, içtiğimiz gıdalar, işte kullandığımız yanlış ürünlerden kaynaklı da bu tarz problemleri çok fazla yaşıyor olabiliriz. Evet. Tabii ki bu problemleri biz göz ardı etmemeliyiz, uzmanlara danışarak kesinlikle bunları ileri seviyeye getirmemeliyiz. Yani siz az önce de söylediniz, işte egzama gibi, sedef gibi ya da işte önüne geçilemeyecek cilt hastalıklarına sebebiyet olmamak adına uzmanlardan en başında, yolun başında yardım almak Tabii lazım ki de. değil mi? Hocam peki bu hassas cildimiz bizim hep mi hassastır? Yani doğuştan gelen bir şey mi? çoğu Yoksa zaman- sonradan mı hassasiyet belirlemeye başlıyor? Çoğu zaman aslında doğuştan, hani biz bunun bilincinde olmuyoruz ama bazı şeyler, çevresel faktörler tetiklediği zaman ortaya çıkıyor. Biz böyle anlıyoruz. Bile mesela bazı insanlar takı taktığında kızarır o takı taktığı bölge. Ama biz o takıyı takana kadar, yani nikel içeren takılar genelde hassasiyete sebep olur bazı bünyelerde. Biz bunu o takıyı takana kadar farkında olmuyoruz. Hani bir sıkıntımız yok gibi geliyor. O nikelle tetiklendiği zaman hemen fark ediyoruz. Aslında çoğu genetik ama çevresel faktörlerin tetiklenmesiyle daha çok ortaya çıkıyor. Genetik olmayanlarda da genelde stres faktörlü aslında bir tetiklenme mevcut oluyor. Geçici ama bu da hani uygun bir tedavi yöntemi uygulandığında, stresi de minimuma indirdiğinde mutlaka cilt problemlerinde rahatladığını görüyoruz aslında bireylerde diyebilirim size. Şimdi siz hem bir estetisyensiniz, aynı zamanda eczacısınız. Evet. Bir eczacı olduğunuz için de bu tip problemi olan kişiler için önerebileceğiniz, böyle evde yapabilecekleri ya da eczaneden alacakları bir takım karışımlarla hazırlayabilecekleri bir takım kürler var mı? Böyle ipuçlarını hep verirsiniz yani. Evet, bugün de vereyim. Peki. Aslında aloe vera çok güzel bir çözüm yolu hassas ciltler için. Çünkü cildi hem nemlendiriyor hem de cilt bariyerini koruyor. Şimdi hassas ciltlerin cilt bariyerinin de dengesi bozulmuş oluyor. Cilt bariyeri eğer sağlıklı değilse o cildin mutlaka hassasiyetler meydana geliyor. Şimdi aloe vera jelini biz yüzümüze uyguladığımızda
o cilt bariyerini koruma altına almış oluyoruz ve cildin daha çok nemi hapsetmesine sebep olmuş oluyoruz. Bu yüzden evde ne yapabiliriz? Aslında ben tabii evde uygulanan doğal yöntemler çok etkili ama hani ne olursa olsun bir profesyonelin önerdiği ürünlerin, kendi cilt tipine uygun bir profesyonelin önerdiği ürünlerin kullanmasını daha çok tercih etsem de evde aloe vera jelini uygulayabilirler yüzlerine. Bence çok güzel. Papatya mesela, papatya yağı çok güzel ve papatya suyu çok güzel rahatlatır hassas ciltleri. Ama kesinlikle şeylerden uzak durmalılar. Bu yapay aktarlardan bazen insanlar alıyorlar. Hani doğal yağları karıştırayım da yüzüme süreyim diyorlar. Aktarlardan emin olmadıkları ya da öyle herhangi bir sokaktan, bir marketten emin olmadıkları yağları alıp kesinlikle suratlarına sürmemeleri lazım. Çünkü hani o kadar çok denetimi yok ki bazı markaların, ürünlerin. İçine ne koydukları bile belli olmuyor. Hadi bu sefer daha da fazla zarar. İçinde işte parfüm oluyor, içinde daha sentetik şeyler oluyor. Daha da ciltlerine zarar vermiş oluyorlar. Hani o yüzden hani benim tüketicilerden, hassas ciltlerden, muzdarip insanlardan tek ricam, eğer evde bir şeyler yapacaklarsa da hani gerçekten emin oldukları markalardan ya da eczanelerden ürün alıp bazı külleri uygulamaları diyebilirim. Yapmaları lazım. Hassas ciltlere bence buradan şöyle bir mesaj verelim. Hassas zaten. Daha fazla hassasiyet ve problem yaşamamaları adına cilt bakım uzmanlarına, sizin gibi eczacı hem estetisyen uzmanlara danışmalarını öneriyoruz. Verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür Ben ederiz. çok teşekkür ederim. Efendim, uzman estetisyen ve eczacı Yağmur Şahin bizlerleydi. Kendisine verdiği bilgiler için tekrar teşekkür ediyorum. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.